Bugün gezegenin en değerli şirketlerinden biri, bir zamanlar ölümüne sadece 90 gün kalmış olan bir şirketti. Kasası boşalıyordu. Ürünleri satmıyordu. Ve dünyanın en büyük yazılım şirketi onun mezar taşını çoktan yazmıştı. Bu, ölmek üzere olan bir şirketin gezegenin zirvesine nasıl döndüğünün hikayesi. Yıllar sonra Steve Jobs bir sahnede oturup o günleri anlatırken tek bir cümle kullandı. "İflas etmemize sadece 90 gün kalmıştı," dedi. İşte bu videoda tam da bunun peşine düşüyoruz. Bir şirket bu kadar dibe nasıl vurur ve oradan nasıl geri döner? Rakamlar acımasızdı. Apple 1996'da 816 milyon dolar zarar etti. Ertesi yıl bunu daha da aştı. 1 milyar doları geçen bir zarar. 2 yılda buharlaşan para neredeyse 2 milyar dolardı. Peki neden? Bir yandan Windows dünyanın masaüstünü ele geçirmişti. Öbür yandan Apple'ın kendi işletim sistemi de yaşlanmıştı. Yerine koymaya çalıştıkları yeni sistem çöpe gitmişti. Üstelik Apple kendi bilgisayarının kopyalarını başkalarına ürettiriyor, kendi satışını kendi eliyle yiyordu. Pazar payı da erimişti. %5.3'ten %4.3'e gerilemişti. Şunu da dürüstçe söylemek lazım. Kasada halen para vardı. Yaklaşık 1,5 milyar dolar. Ama bir şirketi öldüren şey her zaman sıfır değildir. Her gün eriyen para, ödenmesi gereken borçlar ve tükenen zaman. Aslında Jobs 90 gün derken bunu kastediyordu. Şimdi hikayeyi 12 yıl geriye saralım. 1985'te Apple kendi kurucusunu kapı dışarı etmişti. Steve Jobs kurduğu şirketten kovulmuştu. Gitti, kendi yeni şirketini kurdu. Adını da Next koydu. Next, göz kamaştıran ama fahiş pahalı bilgisayarlar yaptı. Donanım tarafında Next bir başarısızlıktı. Ama o siyah kutuların içinde kimsenin o an değerini bilmediği bir şey vardı. Bir yazılım. Ve işin tuhaf kısmı burada başlıyor. 1996'nın sonunda ölmekte olan Apple, dışarıdan modern bir işletim sistemi aramaya çıktı. Gözüne kestirdiği şirket, yıllar önce kovduğu adamın şirketiydi. Apple Next'i yaklaşık 429 milyon dolara satın aldı ve Steve Jobs kovulduğu şirkete bir danışman olarak geri döndü. Birkaç ay içinde danışman şirketin kontrolünü eline aldı. Dönemin patronu Gil Amelio gitti ve 1997'nin sonunda Steve Jobs Apple'ın geçici patronuydu. Ama devraldığı şey aslında halen batmakta olan bir gemiydi. Ağustos 1997. Steve Jobs sahnede kurtuluş planını anlatıyor. Derken arkasındaki dev ekrana bir yüz beliriyor. Bu Apple'ın en büyük düşmanının patronu. Microsoft'tan Bill Gates. Salondaki binlerce sadık Apple hayranı ne yapıyor dersiniz? Hep bir ağızdan yuhalıyorlar. Ama perde arkasında hayati bir anlaşma vardı. Microsoft, Apple'a 150 milyon dolar para yatırıyordu. Mac için yazılım üretmeye devam edecekti. İki şirket, yıllardır süren patent ve telif kavgalarına son veriyordu. Düşman masaya oturmuştu. Şunu çok duymuşsunuzdur. Microsoft Apple'ı kurtardı. Ama 150 milyon dolar aslında Apple'ın kasasındaki paranın sadece 1/10 kadardı. Yani aslında mesele para değildi. Mesele güvendi. Sektör devinin verdiği o mesaj. Daha bu iş bitmedi mesajı. O gün Jobs şöyle dedi. Apple'ın kazanması için Microsoft'un kaybetmesi şart değil. Şimdi başa dönelim. Apple o 429 milyon doları nereye verdi? Bir bilgisayara mı? Tabii ki hayır. Bir yazılıma. Ve asıl önemli olan şey de şu. O yazılımın bugün nerede olduğu. Next'in getirdiği sistem Unix denen sağlam bir temelin üstüne kuruluydu. O dönemin sık sık çöken Mac'in aksine bu sistem kararlıydı. Aynı anda birçok işi çökmeden yürütebiliyordu.
Apple'ın acilen ihtiyacı olan modern beyin işte buydu. Ve o çekirdek büyüdü. 2001'de Apple'ın yeni işletim sistemi oldu. Sonra 2007'de o sistemin küçültülmüş hali bir telefonun içine girdi. Yani bugün milyarlarca insanın cebindeki iPhone'un beyni kökünü 1997'de satın alınan o başarısız şirkete dayandırıyor. Kovulan adamın kurduğu, kimsenin almadığı o şirket. Apple'ı sadece kurtarmadı. Bugün onu dünyanın zirvesinde tutan o teknoloji o 429 milyon dolarla satın alındı. Zemin sağlamlaşınca Apple renkli, şeffaf bir bilgisayar çıkardı. iMac ve cesur bir karar verdi. 10 yıllardır her bilgisayarda olan disket sürücüsünü tamamen attı. Yerine o zaman yepyeni olan bir bağlantıyı koydu. USB. Bugün her yerde gördüğünüz o USB'yi dünyaya yayan kararlardan biri buydu. Sonra sıra müziğe geldi. 2001'de Apple avuç içi kadar bir cihazla ortaya çıktı. iPod. Sloganı tek cümlelikti ama her şeyi anlatıyordu. Cebinizde 1000 şarkı. Ve 2007. Steve Jobs sahneye çıktı ve tek bir cümle kurdu. Apple telefonu yeniden icat ediyor. İlk iPhone klavyeli bütün telefonları bir gecede eskitti. Ölmek üzere olan şirket artık kuralları koyan şirketti. Şimdi bir an en dibe geri dönelim. 1997'de Apple can çekişirken rakip bir bilgisayar devinin patronu Michael Dell'e sormuşlar. Apple'ı sen yönetseydin ne yapardın? Cevabı da oldukça acımasızdı. Ne mi yaparım? Şirketi kapatır, parayı hissedarlara geri dağıtırdım demiş. Steve Jobs bu sözü hiç unutmadı ve aradan 9 yıl geçti. 2006'nın Ocak ayında bir borsa kapanışında Apple'ın değeri ilk kez o dev rakibini geçti. O gün Steve Jobs tüm Apple çalışanlarına bir e-posta gönderdi. Ekip diyordu. Anlaşılan Michael Dell geleceği tahmin etmekte pek de başarılı değilmiş. Bugünkü borsa kapanışına göre Apple Dell'den daha değerli. Ve yükseliş durmadı. 2018'de Apple değeri 1 milyon doları aşan bilinen ilk Amerikan şirketi oldu. Sonra 2 trilyon. Sonra 3 trilyon. Bir zamanlar hissesi 1 doların altında gezen şirket, tarihin gördüğü en büyük çıkışlardan birini yapmıştı. Dürüst olalım, bugün taht sürekli el değiştiriyor. Kimi gün başka devler Apple'ı geçiyor. Ama iflasına sadece 90 gün kalan o şirket bir zamanlar dünyanın en değerli şirketlerinden biri oldu. Peki bu hikayeden geriye ne kalıyor? Apple'ı o dipten çıkaran şey tek bir parlak fikir değildi. Kovulmayı, yuhalanmayı, kapat gitsin denmeyi yutup, gururu bir kenara koyup düşmanın elini tutabilmekti. Ve herkesin öldü dediği bir fikre her şeyini yatırabilmekti. Belki de asıl mesele hiç düşmemek değil. Herkes sana sırtını döndüğünde, en dipteyken o tek doğru hamleyi yapabilmek. Bir şirketi de bir insanı da ayağa kaldıran şey en parlak olduğu an değil, en dibe vurduğu anda gösterdiği o cesarettir.